Merhaba arkadaşlar. Çanakkale Gelibolu Yarımadası tarihi gezimize tekrardan hoş geldiniz. Dün gezimizin bir bölümünü tamamladık. Bugün ise geri kalan kısmını tamamlayacağız. Kitaphane YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi neredeyiz? Arıburnu Sahil Anıtı'na geldik. Ancak burada bir anıt yok. Galiba bizim biraz daha ileriye gitmemiz lazım. Hava yine sıcak, güneş yine yakıcı ama bu bizi gezmekten alıkoymuyor. Arıburnu sahilleri hemen aşağıda. Denizin maviliğini görüyorsunuz. Arıburnu Sahil Anıtı'nın 10 metre ilerisinde Anzak Koyu var. Anzaklar işte bu koydan çıkarma yaptılar. Tarihimizin en şanlı savaşlarından birini teşkil eden ve dünya tarihinde önemli bir yeri olan Çanakkale Muharebeleri sırasında 25 Nisan 1915'te Gelibolu Yarımadası'na Avustralya ve Yeni Zelanda kol ordusuna mensup askerlerin hatırasına Yarımada'nın 26, 16, 39 derece boylam ve 40, 14, 13 enlemleri arasında kalan sayına Anzak Koyu adının verilmesi karar verilmiş. Yol üzerinde karşınıza anıtlar ve kitabeler çıkacak. Şimdi Anzak kitabesinin olduğu yere geldik. Anzak Koyu'nun hemen 400 metre ilerisinde. 25 Nisan 1915'te Anzakların çıkarma yaptığı bu koya Anzak kitabesi dikilmiştir. Anzak askerlerinin anısına. Hataycığım gel oğlum. Anzak kitabesinin hemen yanında Arıburnu mezarlığı var. Bu mezarlıkta İngiliz, Fransız, Yeni Zelandalı, Avustralyalı ve Hindistan'ın Seylan bölgesinden gelen askerlerin mezarları var. Anzak tören alanındayız. 2000 yılında Yeni Zelanda ve Avustralya Başbakanlığı tarafından açılmıştır. Anzak Koyu kitabesine 500 metre uzaklıktadır. Buranın gerçek adı Arıburnu'dur. Buraya geldiğin zaman hemen arka duvarda buradaki çıkarma harekatı ve savaş hakkında bilgi veren 10 tane resimli bilgi levhası vardır. Ben, eşim ve oğlum günlerce yoldayız. Ayvacık'tan başladık. Ezine, Çanakkale, Bozcaada, Gökçeada buraları gezdik. Şimdi Eceabat'tayız. Eğer zamanımız kalırsa Gelibolu'yu da tamamlamayı düşünüyoruz. Bakalım Gelibolu ilçesi için zamanımız kalacak mı? Biraz zor gibi gözüküyor planlarımıza göre. Anzak Koyu'ndan 1-2 kilometre ilerledik ve tabelası olmayan Damakçıl Bayırı yazıtına geldik. Mustafa Kemal'in Damakçıl Bayırı'ndaki kritik görevi burada gayet net ve açık yazılmış. Burayı bulmak zor olabilir, tabelası yok ama dediğim gibi Anzak mezarlarını geçtikten sonra büyük bir Türk bayrağı dikkatinizi çekecek.
Anafartalara düşman çıktı. Düşmanın 10.000 tüfeklesine karşılık 800 üzer mevcutlu Bursa ve Gelibolu seyyar jandarma taburları düşmanı durdurdular. Gerçi bu taburlar eridi fakat vatanın kalpgahı Emin'dir. Takviyeli 29. Tümen'in karaya çıkış harekatını elinde hiçbir topçusu bulunmayan iki jandarma taburunun 4 makineli tüfekle durdurmuş olduğunu henüz İngiltere'de bilen olmadığı gibi daha sonra da olmayacaktır. Kireçtepe Jandarma Şehitliği. Bu şehitlerin önemli bir özelliği savaş sırasında oluşturulmuş, inşa edilmiş bir şehitlik olmasıdır. Üst üste boş top mermisi kovanlarının yerleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Kireçtepe Jandarma Şehitliği'nde şehit olan askerler toplu olarak defnedilmiştir ve üstlerinde üniformalarıyla gömülmüşler. Kocadere köyünün içinden 1 kilometre ilerledik ve Kocadere Hastane Şehitliği'ne geldik. Burası ilk önce 5. Tümen tarafından sargı yeri olarak kullanılmıştı. Daha sonra 16. Tümen'in Sahra Hastanesi de bu bölgeye konuşlanmıştı. Buraya yaralı gelip hayatını kaybeden şehit askerlerimiz buraya defnedilmiştir. Duvarların üzerinde hayatını kaybetmiş, şehit olmuş askerlerimizin ismi, doğum tarihi, ölüm tarihi ve memleketleri yazıyor. Şehitlerimizin mezar taşları. Kocadere Hastane Şehitliği'nden şimdi tarihi bir eve doğru ilerliyoruz. Burada gördüğünüz eşyalar Anıtkabir Komutanlığı, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi Müdürlüğü tarafından 1972 yılında Atatürk Bigalı evine sergilenmek üzere gönderilmiştir. Burada yer alan parçalardan birisi ise hep buradaydı. O da Atatürk'ün çalışma masası. 19-25 Nisan arasında 19. Tümen'in ana karargah merkezi Bigalı köyüne taşınmıştı. Mustafa Kemal'in kaldığı ev daha sonra müzeye çevrildi. ...19. Tümen Müzesi ve Bigalı Atatürk Evi ziyaretinden sonra anafartalara doğru ilerliyoruz. İlk hedefimiz büyük anafartalara ulaşmak. Merhabalar Özay Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Bu müzeyi nasıl kurdunuz, nasıl topladınız bu eşyaları anlatır mısınız kısaca? Tabii ki kısa ve öz. Bu 1980'de başladı çalışma. Buna vesile olan hem atalarımın anısı, savaşta şehit ve gazi olmuş iki atamın anısına, hatırasına böyle bir şey düşünün. Hem Anapartalar Köyü'nde böyle bir tarihin olması gerektiğini, yaşatılması gerektiğini düşünerekten bir albayın da katkılarıyla, yarbayın katkılarıyla böyle bir müze oluşturmak çabası içine girdi. Oo Atay amca diyecekti sana. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Şey, Özay amca. Maskeni şöyle. İsmini söyle Atay Özay amcaya. Özay Bey sizsiniz Evet. toplayan Evet, müzeyi. evet. Neticede bugüne geldik, o günden bugüne. Bir yarbay ışık oldu bana bu hususta.
Dedi ki sahili gezmeye gelmiş. Evimde dedi, bir anafart var. Çanakkale köşesi oluşturmak istiyorum dedi. Kalıntı bir şey var mı dedi. Bana yardımcı olur musunuz dedi. Ben de tabii ki bir iki obje vardı. Çıkardım verdim ona ama düşündüm ki düşünen insanlar evinde bir köşe oluşturmayı düşünüyorlar. Benim köyümde olması gereken insanlar evinde oluşturmaya çalışıyor. Ben bu imkanların içinde eğer bunu beceremezsem hem adama saygısızlık olur hem de gelecek kuşaklara olan sorumsuzluğumuz bir yerde. Ve ondan bugüne geldiğimiz nokta bu. Çok da engellerle karşılaştık ama onları da aşmasını bildik. Çok şükür. Çünkü yaptığımız işi herhangi bir şey düşünmeden sadece hizmet amaçlı tarihe olan saygımızdan dolayı bu işe koyulduk. O bizi yıldırmadı. Sağ olsun katkıları olan dostlarım da çok oldu. Çok güzel. Hatta yabancıların göstermiş olduğu ilgiden çok memnunum. Atalarının madalyalarını buraya hediye ettiler. Atalarının madalyalarını. Yani 1914'te atasına verilmiş olan madalyayı buraya hediye etti. Bunlar hep onların hatıraları. Büyük Anafartalar Köyü'ne mutlaka gelin ve burada Özay Gündağ'ın müzesini ziyaret edin. Şu arkadaki gördüğünüz bir Fransız eline ait olan yıpranmış, delik deşik olmuş üniformasını görüyorsunuz, ceketim. Hemen yanında ise Fransız sömürgelerinden gelmiş bir askerin güneşlik ve siperliği. Olan şeyleri duyduk, gördük. Gittik, rica ettik. Satar mısın? Satarım. Kimisi dedi al götür dedi ya. Kimisi dedi ya bu parayı ver al dedi. Bu şekilde. Çanakkale Destanı Müzesi'ne gittim, orayı gezdim, gördüm. Ondan sonra 19. Tümen Müzesi'ne gittim, gördüm. Ve burası gerçek bir müze. Küçücük, belki burası 50-55 metrekarelik bir alan ama Çanakkale Destanı Müzesi'nin kat be kat üstünde. Kazmasından küreğine, cımbızından aynasına kadar, el bombasına kadar her şey burada sergileniyor. Özay Gündağ'a buradan bir daha teşekkür ediyorum. Büyük Anafartalar Şehitliği ve Müzesi. Büyük Anafartalar Muharebesi'nde hayatını kaybetmiş şehitler burada toplanarak defnedilmiştir. Gelibolu Yarımadası'nı mevzi mevzi, Batarya'dan Batarya'ya, Tabya'dan Tabya'ya gezmeye devam ediyorum. Şimdi Küçük Anafartalar Köyü'ne doğru giderken köyün girişinde karşınıza çıkan top mevzileri. Burası Osmanlı birliklerinin Küçük Anafartalar Köyü'ndeki top mevzileriydi. Yüzlerce kilometre yol kat ettim. Günlerdir yoldayım ve bu eserleri görünce hiçbir yorgunluk hissetmiyordum. Her gördüğüm yer, her gördüğüm eser, her gördüğüm tabya beni daha da çok şevklendiriyor, daha da çok enerji veriyor. Bakar mısınız ya, şuna dokunmak bile ayrı bir keyif, ayrı bir heyecan. Büyük Kemikli Kitabesi'ne gitmek için 1,5 kilometrelik toprak yoldan ilerliyorduk. İngilizler bu burna Suvla Burnu ismini vermişlerdi. Burası Aralık 1915'te son İngiliz birliklerinin tahliye edildiği yerdi. Ve Büyük Kemikli yazıtında ne yazıyormuş okuyalım. 1915 yılının 25 Nisan sabahı Arıburnu'na 6-7 Ağustos gecesinde Anafartalar Limanı'na çıkan düşman kuvvetleri aylar süren kanlı muharebelerden sonra Gelibolu Yarımadası'ndaki Türk savunmasının geçilemeyeceğini anlayarak 20 Aralık'ta bu cepheleri boşalttı. Arkamda ayçiçek tarlaları ve onun da arkasında Eceabat Tuz Gölü. Çanakkale tarihi gezimin Eceabat ayağı burada sona erdi. Buradaki tarihi alanların %75'ini gezdim. Kaleleri, tabyaları, siperleri, top mevzilerini tek tek gezdim. Hiçbir kişi ve kurumdan destek almadan, sponsorluk almadan kendi imkanlarımla, kendi araştırmalarım ile bu geziyi gerçekleştirdim. İstedim ki
bütün her yeri Anzakların, Osmanlı siperlerinin hepsini tek tek gidip çıkayım. Bu büyük bir proje. Bu projeyi gerçekleştirmek için daha fazla imkana ihtiyacım var. Aynı zamanda milli bilincin ve tarih bilincin oluşmasına çok büyük katkı sağlayan bir alandır. Kitaphanı YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğenileriniz ve yorumlarınız benim için önemli bir destek olacaktır. Bir sonraki gezi videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.